Geçen internette gezerken ilginç bir bilgi size anlatabileceğimi hatırladım. O nedenle Jessica Simpson'ın bir kaydını açacağım size. Neden açacağımı da söyleyeceğim. Şimdi. Şimdi burada Jessica Simpson'ın bir performansı var arkadaşlar. Bunu biz Discord'da sohbet ediyorduk işte arkadaşlar. Hani ya ne kadar kötü okumuş falan filan. Çünkü gerçekten çok kötü bir performans bu dinleyeceğiniz şey. İşte bu da neyin içinde yer alıyor biliyor musunuz? İşte dünyada yapılan hani en kötü performanslar falan diye böyle YouTube'da ararsanız, öyle şeyler ararsanız içinde bu da var. Fakat bu Jessica Simpson'ın bu kaydındaki olayı anlatayım ben size. Şimdi olay şu. Şimdi Jessica Simpson iyi bir şarkıcı. Fakat çok kötü bir performans veriyor. Neden bu performansı veriyor? Bir iki tane fikrim var. Onu size söyleyeyim. Muhtemelen hepinize çok ilginç bir bilgi olarak şaşıracaksınız. Son derece zorladığını kendisini görüyorsunuz değil mi? İnanılmaz zorluyor. Sesler çıksın diye mücadele ediyor. Birkaç sebebi var bunun. Hasta olabilir. Tamam. Çok kaybediyor zaten sesini. İkinci bölüm. Sesler hep aşağı düşme eğiliminde değil mi? Tize doğru çıkmaya çalışıyor ama sesler hep aşağı düşüyorsun. Sesinde ilginç çatlamalar ve garip sesler duyuyorsunuz değil mi? Böyle bir diye boğazına sanki sürterek çıkıyor bak. Şurada. Never derken sıkmaya çalışıyor ama ses tellerini haşat ediyor. Sesi kaybetmeye başladı artık. Ses kısılmaya başladı. Bunun sonucunda o ne yapıyor ama? Daha da bastırıyor. Yani ses gidiyor, aman gitmesin diyor, daha da push ediyor. Daha da ittiriyor. Nefesinin tamamını harcıyor. Sonuç, bakın şimdi ne olacak. Artık kontrolü kaybetmek üzere. Araba gidiyor çarpmaya. Şimdi bir şarkıcı için çok kötü bir ana geliyoruz. Yani şu anı hiçbir şarkıcı hayatı boyunca yaşamak istemez. Yani çünkü seyirci karşısında en küçük düştüğü an. Çok savunmasız hale geldi. Ses çıkmıyor. Bütün gücüyle bastırıyor. Gene çıkmıyor, çıkmıyor. Peki neden Jessica Simpson bu şarkıda bu hale düşüyor? Şimdi biz bunu Discord'da dinlediğimizde işte 5-6 kişi kendi aramızda sohbet ederken hani bu bir espri konusu olarak gönderildi. Çünkü dünyanın en kötü performansları arasında yer alıyor. Fakat ben bunda başka bir şey sezdim. Sezdiğim şey şu arkadaşlar. Bu da şu. Konservatuvarda işte biz kaç kişiydik sınıfta? 10 kişiydik. Ve şan hocamız herkese sıra gelir. İşte mesela benim 20 dakika şan hakkım var atıyorum. 30 dakika şan hakkım var. Diğer arkadaşıma o gün geçiyor. Mesela bir kız arkadaşımıza sıra geldi. Kız arkadaşımız şunu diyebiliyordu hocamıza. Hocam ben muayyen dönemimdeyim. Hoca da diyordu ki tamam o zaman bugün yapmıyoruz. Neden arkadaşlar? Özellikle kadınların menstruasyon dönemlerinde şarkı söylemesi, genel olarak şan yapması doğru değildir. Çünkü ödem birikmesi yapar sesinde ve ciddi kanamalara, problemlere yol açar. Tiz ses kontrolleri tamamen yok olur. Çok ciddi problemler yaşayabilirler.
Bu anlattığım şeyi Türkiye'de çok fazla kişi bilmiyor. Yani anca böyle çok eğitimli olanlar bilirler. Onun haricinde bu işle uğraşan kimsenin bildiğini düşünmüyorum. Bunu Jessica Simpson öyle mi diye onu bilemem. Ama bir his bana böyle olabileceğini söylüyor. Çünkü çok normalde. Sadece bir hastalık. Evet, hastalıkla oluyor. Hastalık sebebiyle bir sürü şarkıcı söyleyemiyor. Sesi kısık olabiliyor, yorgun oluyor ama buradaki durum bana bir farklı geldi. Sanki burada bir zorlama var. Özellikle çok aşırı bir zorlama var. O nedenle hani bütün bu videoyu izleyecek olan bütün kadınların, bütün kızlarımızın, kadınların bu dönemlerinde yüksek sesli ve zor parçaları söylememelerini tavsiye ediyorum. Çünkü seslerinde zorlama sonucunda problemler oluşabilir. Tehlikeli bir dönemdir bu dönem. Bakın çok çok zor bir duruma düşüyor. Kontrol yok artık. Ne yapsa olmuyor. Yani ruh hali şu anda yani onu orada öldürseler daha mutlu. O kadar yani. Seyirci destek vermeye çalışıyor. Kız söylemiyor artık. Kesiyor. Dinleniyor, geri gelmeye çalışıyor, daha da zorlanıyor. Ağlayacak. Ağlayacak yani. Gitti artık. Çıkmıyor. İyice boğazına düştü ses. Yani işte bu toplam 4,5 dakika, yaklaşık 3 dakika kendini perişan edene kadar zorladı. Bu ses çıksın diye bütün mücadeleyi verdi ama fizyonomi çok değerli bir şey. Fizyonomik olarak buna hazır değilseniz birçok sebebi olabilir. Dediğim gibi menstruasyon dönemi olabilir, sesiniz kısık olabilir, hasta olabilirsiniz. Dezavantajlara sahipseniz sesinizi ekonomik kullanmayı da öğrenmelisiniz. Ne demek ekonomik kullanmak? Yani böyle şovlar yapılacak gün değil ya falan demelisiniz kendinize. Biraz daha kolay geçeyim bu sesleri. Geçen Sertab Erener'in bir videosunu gönderdiler. Aynı gün galiba 2 performans yapıyor. 2 konser veriyor. İkinci konserde çok bariz şekilde detoneler yapıyor. Fakat o detoneleri yaparken daha da zorlayacak şeyler yapmıyor. Yani farkında, tamam diyor. Şu an ben kontrolü kaybettim. Gidiyor her şey. O nedenle üstüne gitmeyeyim. Fakat Jessica Simpson en büyük hatayı yaparak daha da push ediyor. Yükleniyor. Çıkacaksın ama ses teliyle öyle bir kavga edemezsiniz. Bitsin. Bitti. Hale bak şimdi. Şu yüz ifadesi, Allah hiçbir şarkıcının başına vermesin bu ifadeyi yani. Bitmiş durumda. Çok kötü değil mi ya? Yani karşıdan geçen his güleceğim bir his değil yani. Çok kötü bir his. Küçük bir bilgi olarak söyleyeyim dedim bu videonun içinde. Bakın mesela bu detonelerle alakalı olarak gene Demi Lovato'nun inanılmaz işi kurtaran bir olayı var. Onu size göstereceğim şimdi. Şimdi böyle geniş aralıklı şarkı söyleyen, yani büyük aralıklı şarkıcılar, bazıları var daha kolay aralıklarda şarkı söylüyorlar ve gayet de dedim ya mesela Hoya'yı dinlerken ya dedim ki arkadaş sabah kalktığında bile söylersin bu şarkıyı. Neden? Çünkü pesleri var. Tizlerde hep falsettolar. İş kolay. Fakat Demi Lovato'nun Stone Cold gibi bir şarkısını söylemek için çok iyi olmak zorundasınız. Fazla iyi olmak zorundasınız. Demi Lovato bile fazla iyi olmak zorunda. Bakın. Kafa sürekli yukarıda. Zaten en önermediğim şey. Ama bakın sonuca. Detoneler başladı. Duruyor artık. Dinlenmek istiyor. Bak. Küfür ediyor. Demoralize olmuyor ama bakın nasıl devam ediyor sonra. Bak şimdi. Çıkmayacağı belli. Ne yaptı? İzle. Bir oktav aşağı inerek devam ediyor parçaya. Yani diyor ki tamam kabul ediyorum. Bu ses çıkmayacak arkadaş. Bunu zorlamamın anlamı yok. Bunu Demi Lovato bile yapabiliyor.
Yapmak zorunda çünkü şu var ya, şu bak. Şu. Bu ses var ya, ses telleri resmen artık en kötü döneminde. Yani bunun üzerine devam edersen ödül olacak. %100. Ve Demi Lovato'da ilginç bir şeyler hep seziyoruz. İnşallah ses tellerine zarar gelmiyordur. İnşallah gelmiyordur. Bakın daha önce bir performansını daha yaptım. Hiç iç açıcı durmuyor hiçbir şey. Bu en iyi dönemi. Neyse, böyle işte.